Ertesi gün sizlere göstermek için bir tanesini açıyorum. Kokusu muhteşem, olgunlaşmış. Gerçekten çok güzel olmuş. Merhaba değerli izleyicilerim, sevgili takipçilerim. Bugün sizlere salatalık ve domatesle yapılan çok lezzetli bir turşu tarifim olacak. Çok beğeneceğiniz bir lezzet oluyor. Ben ilk bir aile işletmesinde denemiştim. Aşırı beğendim ve hemen araştırdım. Tarifini buldum. Sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Buyurun nasıl yapmışım izleyelim. Turşumuzda kullanacağımız malzemeler 2 kilo kadar salatalık, 1,5-2 kilo kadar domates, zeytinyağı, elma sirkesi ve üzüm sirkesi, bir baş sarımsak, 1 yemek kaşığı dolu dolu kaya tuzu, 1 çay kaşığı limon tuzu ve acı biber kullanacağım. Diğer hazırlıklarımı da gösteriyorum. Kavanozlarımı hijyeninden emin olana dek yıkadım, kuruladım. Kapaklarımı da kaynar suda birkaç dakika kaynatacağım. Ve böyle bir aparat kullanacağım. Kavanozları rahat doldurabilmek için. Büyük bir tencere veya bu şekilde büyük bir leğene ihtiyacımız var. 1,5 kilo kadar domates kullandım. Domateslerimin yeşil kısımlarını alıp 2'ye 3'e 4'e bölüp rondodan geçiriyorum. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz ya da kabuklarını soyup ince ince doğrayabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz. Domateslerimi mutfak robotundan geçirdim. Yüksek ateşte 15 dakika kadar ara ara karıştırarak pişireceğim. Pazardan güzel yerli salatalık bulmuştum. Onları da böyle ince ince doğruyorum. Benim salatalığım birkaç gün dolapta bekledi. Eğer taze yapma imkanınız varsa taze taze yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Sebzelerimizin taze ve çürüksüz olmasına özen gösterelim. Dilerseniz üzerine acı biber de ekleyebilirsiniz. Ben şu an biraz kararsızım. Belki çok az ekleyeceğim. Çok acısı çıkmasın diye şöyle tüm birkaç tane biber koyacağım. Biraz da kırmızılardan. Sarımsaklarımı ekliyorum. Böyle iri doğrayacağım. Rendelenebilir aslında ama çok aşırı da sarımsak aroması olmaması için böyle iri doğramayı tercih ettim. Domatesim bu arada ocakta pişiyor. Domatesim 15 dakika kadar pişti. Pişmeye devam ederken ben malzemelerini ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolu dolu kaya tuzu ya da deniz tuzu ekleyebilirsiniz. Ekliyorum. Daha sonra tuzunu kontrol edeceğim. Eksikse biraz daha ekleyeceğim. Tuzun erimesi için karıştırıyorum. 1 çay kaşığı kadar limon tuzu ekliyorum. Yeterli. Elma sirkesi ve üzüm sirkesi birlikte kullanacağım bu tarifimde. Her ikisini de kullandığınızda çok daha lezzetli oluyor. Ama yalnızca birinde kullanabilirsiniz. Sıvı yağ ekliyorum 1 çay bardağı. Zeytinyağı veya normal sıvı yağ fark etmez. Bir iki taşım kaynatıp salatalığını ve sarımsağını, biberini ekleyeceğim. Salatalığı ekledikten sonra ocağın altını hemen kapatıyorum. Sıcağıyla kavanozlarıma dolduracağım. Salatalık, sarımsak ve biberden oluşan karışımımı ekliyorum.
Tencereniz yeterince büyükse bu işlemden sonra hemen kavanozlara doldurup sıcağıyla kapatabilirsiniz. Fakat benim tencerem küçük geldiği için ben mecburen ikinci bir işlem daha yapmam gerekti. Ama sizlere öneririm, büyük bir tencere bulma imkanınız varsa işiniz çok daha kolay olacak. Tüm malzemeyi birbiriyle güzelce karıştırıyorum. Tüm tatlar birbirine geçsin. Öncesinde tuzunu bir kontrol ediyorum. Tadı tuzu gayet güzel, yeterli. Bu arada da kapaklarım 1-2 dakika kaynadı. Hazır. Kuruması için bir peçeteye alıp hemen kapatacağım. Doldurma işlemi de sizlere gösteriyorum. Bu aparat sayesinde çok daha kolay olacak doldurma işlemimiz. Eşit miktarda salatalığından, domatesinden, sarımsağından güzelce dolduruyorum. Sizlere iki yöntemi de göstereceğim. Eğer tencereden sıcağıyla aldıysanız bu şekilde kapağını sıkıca kapatıp iki geri bir ileri yöntemiyle ilk sıcağı çıktıktan sonra ters çevirebilirsiniz. Ve diğer yöntemi göstereceğim. Eğer benim yaptığım gibi büyük bir leğende karıştırırsanız, yani soğursa malzemeniz, ocakta kaynatabilirsiniz. Hemen hızlıca göstereceğim sizlere nasıl yaptığımı. Bekledikçe salatalıklar yumuşuyor ve daha fazla alıyor. Yani biraz çatalla bastırırsanız ve bıçakla da havasını alırsanız daha fazla malzemeyi kavanoza doldurabiliyorsunuz. Bu şekilde üzerine bastırıyorum. Hiç boşluk kalmasın. Biraz daha ekleme yapacağım. Gördüğünüz gibi hala boşluklar var. Buradan alıp buraya biraz takviye yapabiliriz. Buraya biraz suyundan ekleyeceğim. Bir tencerede su kaynattım. Üzerine bir bez koydum. Bezin üzerine kavanozlarımı tekrardan ısınması için yarım saat, gerekirse 45 dakika kadar kaynatın. Ben öyle yaptım. 45 dakikanın sonunda kapaklarımı kapatıyorum. Bu aşamada elinizi yakmadan dikkatli bir şekilde, bir havlu olabilir, bir bez olabilir, elinizi yakmadan bu şekilde alıp sıkıca kapatabilirsiniz. Ertesi gün sizlere göstermek için bir tanesini açıyorum. İlk sıcağı çıktıktan sonra ters çevirip bir gece bekletebilirsiniz. Kavanozlarınızda herhangi bir kapaklarında sızdırma yoksa güneş görmeyen serin bir ortamda muhafaza edebilirsiniz. Bu lezzetli tarifi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz ve beğeneceğinize kesinlikle eminim. Dediğim gibi çok lezzetli oluyor. Yorumlardan sorularınız olursa bana yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışıyorum fırsat buldukça. Kanalıma abone olup bildirim zilini aktifleştirirseniz çok sevinirim. Yorumlardan küçük bir emoji olabilir, kalp olabilir. Bir mesaj atarsanız, yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Hoşça kalın.